Hong Kong bizden vize istemiyor. Pasaport kontrolünde de hiç uğraştırmıyorlar. Soru bile sormuyorlar. Defalarca Hong Kong'a geldim. Bir kere bile bir şey sorduklarını hatırlamıyorum. Hızlıca pasaporttan geçtik. Şimdi valizi bekliyoruz. Havalimanından bu otobüsle geldik. Aslında metroyla da gelinebiliyor ama şehrin tam merkezine direkt otobüsler var. Hem daha hesaplı hem bazen daha hızlı gelebiliyor. Onun için otobüs tercih ettik. Otelimiz karşıda. Page 148. Evet, 5 dakika yürümeyle otelimize geldik. Odamız 25. katta. Kaçtı numara? 05. Hong Kong'da normalde otel odaları çok küçüktür. Hani bu Hong Kong için gayet büyük, ferah bir oda. Hemen manzaramıza da bakalım. 25. kat, tabii gündüz daha da bir farklı. Çık canım, ne olacak, Allah Allah. Beraber geziyoruz. Aynadan yansıdı da. Gündüz tabii daha da farklı olur. Artık bir dinlenelim biz. Güzel güzel dinlendik. Şimdi size otelin manzarasını göstermek istiyorum. Biz Jordan metro durağına yürüme 2-3 dakika mesafedeyiz. Yani Hong Kong'un tam merkezi, böyle en turistik ya da her şeyin olduğu bölgede diyebilirim. Hong Kong'da arazi çok değerlidir. Metrekare fiyatları yüksektir ama buna rağmen görüyorsunuz şehrin göbeğinde böylesine spor alanları, yeşillik alanlar var. Bildiğim kadarıyla kişi başına düşen yeşillik alanıyla yani dünyada en üst sıralarda Hong Kong. Yani gelişmiş ülke olmak herhalde böyle bir şey. Sabah 9'da kalkıp yola koyulduk. 4 gün Hong Kong'dayız. Zamanı iyi değerlendirmek istiyoruz. Burası Nathan Road. Hong Kong'un ana caddesi, ana bulvarı diyebilirim. Bu yolun sonu denize çıkıyor. Denize çıkan yolları seviyoruz. Şimdi biz Hong Kong'a ilk geldiğimizde bu Octopus karttan aldık. Bu kartla tüm toplu taşıma araçlarına binebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda marketlerde, yani alışveriş yapabileceğiniz yerlerde bile kullanabiliyorsunuz. Şimdi bizim içindeki para bitti. Buradan yükleyeceğiz. 100 Hong Kong doları yükledim. O da yaklaşık 12-13 dolar yapıyor. Bu koltuklar yaşlılar, sakatlar ya da çocuklu anneler için, hamileler için. Bakın kimse oturmuyor oraya. Bakın metroların genelde bir köşesinde şöyle bilgisayarlar oluyor ve interneti ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şarj istasyonu da var. Central bölgesindeyiz.
Hong Kong'da çok ilginç yapılar var. Onlardan biri de canavar binalar. Monster Building diye haritada bulabilirsiniz. Google Maps'te. Biz de şimdi onlardan birine geldik ve hani buradaki bazı eski binalar nasılmış onu size göstermek istiyorum. Olur ya, gelmek isterseniz Quarry Bay metro durağında ineceksiniz. Şu binaların görüntüsünden yaklaştığımızı anlayabiliyoruz. Canavar binaların olduğu yere geldik. Manzarayı görmeye hazır mısınız? Bu gördüğünüz binalar 1972 yılında yapılmış. İçeride bu 5 binada yaklaşık 10.000 kişi yaşıyormuş. Ve Transformers 4 filminin birkaç sahnesi burada çekilmiş. Ben izlemedim, bilmiyorum ama hani Google'da öyle yazıyor. Yani inanılmaz boğucu bir yer. Bu binaların altında normal hani her sokakta olabilecek, atıyorum, berber, bakkal, kuru temizleme tarzı yerler var. Bakın burası hani öyle köhne bir yerde değil. Aslında şehrin merkezine çok yakın. Hemen yola çıkacağım. Manzarayı size göstereceğim. Yani sadece orası değil, bu civardaki binalar hep böyle. Biz yine metroya geçmek için yerin altına indik. Gördüğünüz gibi hani karınca yuvaları şeklinde herkes bir yerden bir yere geçiyor. Bura yerin altında bildiğiniz kat kat metro. Binalar aynı Lego gibi. Öğle yemeği için fast food yiyoruz. Bu gördükleriniz hepsi yaklaşık 15 dolar. Angus beef var. Sığır eti. Zülal tavuk aldı. Şu patatesler çok güzel. Zülal çok mutlu. Dedelere sahip çıkalım. Hong Kong'da çalışan ya da bakıcılık yapan Filipinliler çok. Mesela karşıda oturanlar, dinlenenler, sohbet edenler genelde Filipinli. Bugün pazar ve onların izin günü. Genelde de izin günlerinde böyle toplanıp sohbet edip yemek yiyip hatta bazen şarkı söyleyip vakit geçiriyorlar. Her pazar bunu yaparlarmış. Bakın ya köprü altında ya bir yüksek bina dibinde böyle oturuyorlar. Filipinliler ya yaşlılar için bakıcı ya çocuk bakıcılığı yapıyormuş genelde. Muhtemelen de kazandıkları paraları ülkesindeki ailelerine gönderiyorlar.
Tabii Hong Kong pahalı bir yer. Burada belki restorana gidip, kafeye gidip yemek yiyip sohbet etmektense böyle köprü altında arkadaşlarıyla buluşup evde yaptıkları yemeği getirip hep beraber yiyip sohbet ediyorlar. Hong Kong'un en işlek yerine, merkezine geldik. Kısa adı TST, uzun adı Tsim Sha Tsui. Cumartesi günü öğleden sonra saat 4. Normal zamanda buralarda inanın iğne atsanız yere düşmez. Turistten dolayı. Hani ben 2010 yılından beri Hong Kong'a gidip geldim belki en az 10 kere. Yani görüyorsunuz öyle aman aman bir kalabalık yok. Ve dosdoğru turist de yok. Yani hala Covid'in etkileri var. Ve civardaki birçok demeyeyim de hani kepenkler kapalı. Sık sık görüyorsunuz. Bu arada eğer hani Hong Kong'a geldiniz ve para bozdurmak istiyorsanız gideceğiniz en doğru yer şu karşıda gördüğünüz Chungking Mansiyon'dur. İçinde bir sürü döviz bürosu var ve en yüksek kurdan buradan bozdurabilirsiniz. Mesela bu mansiyonda yani her şey var. Cep telefonu da var, kamera da var. Belki dışarıya göre bir tık daha hesaplı olabilir ama yani ben buradan hiçbir şey almam, öyle söyleyeyim. Çok güvenilir bir yer gelmiyor bana burası. Sadece geleceksiniz, şuradan para bozduracaksınız, o kadar. Hong Kong'a geldiğinizde alışveriş için çok alternatifiniz olacak. Türkiye'ye göre, hatta dünyadaki birçok ülkeye göre avantajlı fiyatlara kamera, elektronik ekipman ya da lüks markalı giyimleri bulabilirsiniz ama önemli olan bunları nerede aradığınız. Şimdi ben elektronik ekipman için size birkaç tavsiyede bulunacağım. Mesela bu Nathan Road üzerinde ana cadde üzerinde kamera ekipmanı satan birçok mağaza var. Ama bazılarından uzak durmanız gerekiyor. Mesela vitrininde tax free yazıyorsa oradan kesinlikle bir şey almayın. Çünkü Hong Kong'da tax free yok. Yani vergi iadesi alamıyorsunuz. Ana cadde üzerinde genelde hesaplı, güvenilir bir yer bulmak zor. Bu durumu aşmak için benim size önerim Mongkok Computer Center ve SimCity İşhanı ya da alışveriş merkezi diyeyim. Bu ikisine bakıp oradaki butiklerden hani gözünüze kestirdiğiniz, mesela şu gibi yerlere girmeyin. Şimdi çekemiyorum çok. Yani buralara çok girmeyin derim. Bakın hem kamera satıyor hem valiz satıyor. Sakın böyle yerlere hiç girmeyin. Karşıda Merkez Camii var. Hong Kong'un en büyük camisi.
Bakacağınız yerlerden biri SimCity. Burada birçok kamera ekipmanı satan yer var. Düzgün gördüğünüz, hesabınıza gelen yerden alabilirsiniz. Yürüyen merdivenler tek kişilik. Burada ikinci el de çok. Hem bilgisayar hem kamera ekipmanı, elektronik. Ayrıca audiofiller için de burada ses ekipmanlarını bulabilirsiniz. Mesela bu Saniying de bilindik bir mağazadır. Birçok şubesi var. Buradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ama fiyatlar tabii o Computer Center ya da SimCity'ye göre bir tık daha yüksektir. Diğer geleceğiniz yerde Mongok Computer Center. Tabii saat şu an geç. Bazı yerler kapatmış olabilir ama siz gündüz gelirsiniz. Burada ağırlıkla bilgisayar üzerinde mağazalar var. Ama fiyatlar Türkiye'ye göre çok hesaplı. Burası da çok katlı bir yer. Şimdi ben Hong Kong'a her gelmemde bu noktaya gelip biraz sonra yapılacak ışık gösterisini izliyorum. Çok keyifli oluyor. Her gün, her akşam saat 8'de 15 dakikalık ışık gösterisi oluyor. Biz de tabii ki onu izlemeye geldik. Bakın burası belki de Hong Kong'un en değerli noktalarından biri. Burada bir tane işportacı göremezsiniz. Bir tane seyyar satıcı yok. Çay bahçesi yok. Yani böyle tamamen halka açık. Bu oturma bankları zaten ücretsiz. Böyle bir yer. Yani kabaca bu karşı için hani bizde İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakası vardır ya. Buraya da öyle diyebilirim. Bulunduğumuz yer bizim Tsimsha-shu bölgesi. TST diye geçiyor. Karşı taraf ise işte Central bölgesi. Bu alttan metro var. Onunla biz gidip geliyoruz. İki tarafta fazlasıyla turistik. Tam böyle her şeyin bolca olduğu, her şeyin merkezi diyebilirim. Evet, ışıklarda bir hareketlilik başladı. Gösteri de başlıyor. Gösteriyi biraz değiştirmişler. Müzik eskiden çok daha yüksekti ve bu ışıklar müzikle çok uyumluydu. Hani yine izlemesi keyifli de müzikle uyumsuz bir gösteri var. Bu gösteri önceden çok daha böyle heyecanlı, daha gür, daha gösterişliydi. Biraz hayal kırıklığı oldu. Ama yine de tabii bu manzaraya karşı sadece oturmak bile keyifli ya. Tabii buranın gündüzü de ayrı güzel. Biz akşama ancak yetiştik ama gündüz de geleceğiz. Tabii Asya'ya gelip de night market, gece marketi görmemek olmaz. Tabii Hong Kong'da da var gece marketi. Buraya kadınlar pazarı diyorlar. Kadınlar marketi. Ama genelde Çin malı ürünler. Ama hani düzgün şeyler, yani böyle kötülüyormuş gibi olmayayım.
Biraz işte çakma ürünler var. Şimdi Hong Kong alışveriş cenneti. Bu caddenin adı Sneaker Street. Sadece ayakkabılar var. Fiyatlar yine Türkiye'ye göre hesaplı. Meyve pazarı var. Narın bir tanesi 4 dolar. Yani meyveler inanılmaz pahalı. Yani sebzeler de var. Ama gerçekten Türkiye ile kıyaslanmaz, çok para. Tek tek hepsini söylemiyorum. Ama tabii Hong Kong'da yani tarım yapacak arazi yok. Her şey dışarıdan geliyor. Normal. Hong Kong Jockey Kulübü, at yarışı çok popüler. Yani birçok kez at yarışı oynanılan yerleri gördüm. Yani içeri girip çekmiyorum. Hong Kong'daki en büyük outlet alışveriş merkezindeyiz. Citygate Outlet. Bakacağız. Yani gerçekten hesaplı mı bu markalar? Eğer öyle bir durum varsa anlatacağım. Bora Aksu butiklerini Uzak Doğu'da birçok ülkede görüyorum. Hani şaşırıyorum da, hiç duymamıştım daha önce. Tebrik ediyoruz vallahi. Yaklaşık 2 saatimizi burada geçirdik. Yani her yerini gezdik. Gerçekten de bir outlet burası. Bazı markalarda özellikle 3-4 parça ürün aldığınızda çok ciddi güzel indirimler oluyor. Hong Kong'a gelirseniz alışveriş için muhakkak buraya uğrayın. Yine metroyla Sham Shui Pu'ya geldik. Burada bir bit pazarı var. Bayağı da yerel bir yer. Bir 3-4 saatimizi burada geçireceğiz. Burada ikinci el ürünler de var. 1 dolarlık Çin malı şeyler de var. Ama onun yanında bildiğiniz markalı elektronik ürünler de var. Onlar tezgahta değil, şu kenardaki mağazalarda oluyor. Buralarda hani markasız, bilinmedik markalı çok güzel outdoor ürünler var. Yani olur ya, gelirseniz kesinlikle göz atın derim. Hani bunlar çakma değil, sahte ürünler değil. Sadece markası bilinmedik. Bakın burada yılan var kavanozun içinde. Şu karşıdakilerde de var. Abiye sordum ne için diye. Cilde sürüyorlarmış tedavi için. Burası da hani küçük ne denir buraya? Eczane değil de işte aktar tarzı bir yer. Şöyle bir yer işte.
Tabii Zülal'in ilgi alanına giren yerler. Miyuki boncuklarıyla ilgili her şey. Burayı görünce şaşırdı. Ne yapacağını bilemiyor şu an. Pat diye güneş açtı. Kurutulmuş balıklar, deniz ürünleri. Balıklar canlı. Şimdi biz video çekince abimiz sordu ilk defa mı Hong Kong'a geldiniz diye. Dedim ben birkaç kere geldim de bizim oralarda yok bunlardan. Tavuk bacağı, annesi geleneksel çorba yapıyormuş bunlardan. Yani ziyan etmiyorlar. Yine balıklar genelde canlı. İşte şu tavukların dışını bir şekilde sosluyorlar ve bu renkleri alıyor. Ama sonrasında o işte yenmiyor. Yani ya aşırı tatlı oluyor. Yani bizim damak tadımıza uymuyor. Ördeği de çok seviyorlar. Bu domuz muhtemelen. Bu da herhalde tavuk ayağı diyeceğim ama bilemedim. Yani şunlar sanırım su yılanı. Şu su yılanının artık içi.
Burada da canlı kaplumbağalar var. Bit pazarı bölgesi ayrı. Et, balık satılan yer ayrı. İncik boncuk satılan yer ayrı. Ama hepsi, yani biri bir sokakta, diğeri diğer sokakta. Hepsi yan yana. Bu arada Hong Kong dolarları çok renkli, insan harcamaya kıyamıyor. Bir Amerikan doları yaklaşık 8 Hong Kong doları ediyor. Burada bir de yine bir Computer Center var. Buradaki fiyatlar Mongo Computer Center'a göre bir tık daha düşük. Yani buraya kesinlikle gelin derim eğer bilgisayar komponenti ihtiyacınız varsa. PlayStation oyunları. Buralarda 400-450 dolara PS5 bulabiliyorsunuz. Artık çıkalım. Hong Kong'da hani gezerken nereye bakacağınızı, alışveriş için nereye gireceğinizi şaşırıyorsunuz. Bazen de çok inanılmaz hesaplı şeyler çıkabiliyor ama kozmetikte ama giyimde. Bugün pazar olduğu için böyle kalabalık. Hong Kong'da kahvaltı yapmak ya da kahvaltıcı bulmak pek kolay değil. Buranın adı neydi canım? Cafe de Coral'e geldik. Daha doğrusu bulduk. Gördüğünüz gibi yumurta, şu tamamen mısır, ekmek ve kahve. 2 kişi toplam hepsi 10 dolar. Hem okey, yani bizim ağız damak tadımıza uygun, hem de fiyatı makul. Yumurta, ekmek yani gayet okey. Şunu tam anlayamadık ne olduğunu, onun için yemedik. Hong Kong'da her yerde yaşlı görebiliyorsunuz. Ama hani normalden fazla görüyorsunuz ve sabahın köründe elinde gazeteyle böyle oturuyorlar. Hani yaşlılar eve kapanmıyor. O yönden bence gayet iyi bir şey. Otopark ücretini görüyorsunuz. Günlük otopark ücreti 260 Hong Kong doları. O da yaklaşık 35 Amerikan doları yapıyor. Şimdi Hong Kong'u tepeden görmek için Victoria Peak'e çıkacağız. İşte burada eski tramvayla çıkılıyor. Burada taksi var. Karar veremedik hangisini seçelim. Biz tramvayla gidelim dedik. Hem manzara göreceğiz. Gidiş geliş kişi başı 12 dolar. Önceden burada çok fazla turist olduğu için bu sırayı beklemek istemezdim. Ben birkaç kere çıktım çünkü. Ama şimdi öyle pek turist yok.
Direkt AVM'nin içine çıktık. Buradan tabii kendimizi dışarı atacağız. Manzarayı dışarıdan izleyeceğiz. Bu manzarayı tabii daha güzel yerlerden de göreceğiz. Akşam olunca ama ışıklarla daha bir etkileyici bence. Buna wow denir. Burada güzel bir yürüme yolu da var. Yani ta aşağıdan buraya isterseniz yürüyerek de çıkabilirsiniz. Çok güzel ya. Şimdi bir karnımızı doyuralım. Hava tam kararınca bu manzarayı tekrar izleyeceğiz. Tabii biz riske atmadık. Fast food tercih ettik yine. Ama burada tabii fiyatlar aşağıya göre biraz daha yüksek. Bu gördüğünüz 2 kişilik menü $20. Şimdi bana muhtemelen hak veriyorsunuz. Gece manzara inanılmaz güzel. Tramvay geliyor. Işık gösterileri tabii şu karşıdan izlenince daha bir gösterişli oluyor. Burası biraz arkada kalıyor. Oradan zaten izledik. Videonun başında görmüşsünüzdür. Ama buradan da manzara daha bir güzel. Bence Zülal'e soralım. Aşırı güzel. Hangi- İnanılmaz yani. Buradan Peki, çok güzel. Bura mı daha iyi, öbür taraf mı? Hayır, burası daha iyi. Uzay çağında gibi böyle. Yukarıdan, tepeden, ışıl ışıl. Aşırı güzel. Geldiğimiz şekilde tramvayla aşağı ineceğiz. Tabii bu manzarayı bırakmak biraz zor olacak ama tabii her güzel şeyin böyle bir sonucu da olabiliyor. Şimdi de bu sırayı bekleyeceğiz. Bugün artık son günümüz. Uçağımız gece. Valizi resepsiyona bırakıp yine gün boyu Hong Kong'u gezeceğiz. Ama buraya yine tekrar geleceğiz inşallah. Ben seviyorum burayı. Zülal de çok sevdi. Gezmeye devam. Bugün hava yağmurlu, kapalı. Son günümüzde biraz yağmura yakalandık ama olsun.
Hong Kong bence her haliyle güzel. Tabii büyük AVM'lerin yanında böyle rastgele girebileceğiniz iş yanı tarzında yerler de var. Hani uçsuz bucaksız gezeceğim, hepsini göreceğim deseniz. Yani Hong Kong küçük ama inanın günler yetmez. Artık dönüş vakti. 2 aylık gezinin sonuna geldik. İstanbul'a indik ama sıcağı sıcağına bir Hong Kong kritiği yapalım. Hong Kong'da 4 gece kaldık. Ya ben Hong Kong'u çok seviyorum. Daha önce defalarca gittim. Sen ne diyeceksin? Ben de çok sevdim. Hiçbir anımız boş geçmedi. Yani sanırım herhalde 10 gün daha kalsak yine aynı şekilde devam edebilirdik. Sabah 8'de uyanıp akşam 11'de otele dönmeye. Yani her gün 8'de kalkıp akşam 11'de otele döndük. Dolu dolu. En çok neyini sevdin? Victoria Peak'i çok sevdim. Oradan yani böyle Hong Kong'u tepeden izlemeyi. Bir de ben metro ağına gerçekten hayran kaldım. Bütün ülkeyi yer altından birbirine bağlamışlar. Evet. Yani 10 farklı hatla böyle. Peki alışverişe ne diyeceksin? Sürekli yeni valiz almak zorunda kaldık. Çok güzeldi. Alışverişin sonu yok. Çok ilginç ve yani aradığınız her türlü onların yerel mağazaları mı diyeyim? Kendi markaları. Kendi markaları. Hani onlar illa ünlü marka olmasına gerek yok yani. Hani kendi markaları da çok tarz ve çok hesaplı. Evet, gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi alışveriş kısmı da. Hong Kong'da var diye beni beklettiğine değdi. Evet. Yani hani Apple ürünleri olsun, elektronik ürün olsun. Yani kesinlikle gittiğinize değiyor. Peki yemeklere, kokuya? Yani o koku gerçekten herhalde Tayland'dan böyle bir tık alıştığım için çok zorlanmadım ama yemek kokusundan bahsediyorsun. Yemek kokusu. Yani yoksa yok Tayland'da da vardı aynı baharat kokuları. Ama hani ülkede öyle pis bir koku yok mu? Yok o değil. Tayland'daki o şehirlerin pis kokusu yok ama yemekler felaket kokuyor gerçekten. Yani yılan gözümün önünden gitmiyor, o yılanın içi falan, her türlü şeye maruz kaldık, her şeyi yiyorlar. Ama biz zorlamadık onda da yine yani. Şimdi ama biz hani fast food yedik ağırlıkla. Onlar da kısmen hesaplı, öyle kişi başı 7-8 dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bizim 2 aylık gezimiz bitti. Tabii anlatacak çok şey var. O gezinin kritiğini, hani bu kadar uzun gezme nasıl oluyor, onların hepsini Zürel'e soracağız. Tek bir valizde yaşamak nasıl oluyor? Onun için ayrı bir video yapacağız. Biz memlekete döndük. Artık güzel kahvaltıların, yemeklerin keyfini çıkaralım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.